Hayat hareketle başladı. Peki bu hareketi veren neydi? Belki de ses. Belki de bir ol, olsun kelimesi. Birçok din kitabında o bir şey istediğinde sadece ol demesi yeterlidir der. Eğer insan onun halifesi ise demek ki insanın da ifade enerjisi bu kadar kuvvetlidir. Yani sadece ol demesi, yani bir ifade veya bir kelime ile hayatına sadece istemesi, söylemesi yeterli. Peki bu nasıl bir sistem? Nasıl oluyor? İfade aslında bir titreşim, bir frekans. Ve bu frekansın yayıldığı ve yayıldığında da getirecekleri kendisine benzer enerjiler ve frekanslar. Eğer siz güzellikleri tatlılıkla anlatıyorsanız tabii ki tatlı ve güzel şeyleri çekersiniz. Olumsuzlukları, acıları, kötülükleri. Aktardıklarınız eğer olumsuzsa bu olumsuzları toplayıp hayatınıza çeker. Bazen bir soru sorarsınız, o sorunun cevabı gelir. Bazen öyle bir frekans tekrar edersiniz ki o tekrar ettiğiniz aslında ifade bir bakarsınız hastalığınız, bazen bir şifanız, bazen bir dönüşümünüz olabilir. Yani o andaki bir harf, bir kelime size şifa yapabilir. Bir yeriniz ağrıdığında, acıdığında ne yaparsınız? Bir ses çıkartırsınız. Bazen ah diye. Bazen bir öfke, bir kızgınlık esnasında yine bir ses çıkartırsınız. Öf diye. Bu öfteki F aslında bu uzatılması hayatınıza öfkeleri çağırırken diğerinde bir şifa, özellikle kalbin şifası vardır. Bunu belki birçok dilde insanlar kullanırlar. Peki sık sık kullandığınız kelimeleri bir bakalım. Ve o kullandığımız kelimelerden aslında bedenlerimizde hangi hastalıkların, hangi rahatsızlıkların olduğunu teşhis edebiliriz. Bunlara örnekler verelim. Örneğin korku ve endişeyle ilgili çok fazla eğer kelimeler korkuyorum, korkmuyorum gibi kelimeler eğer çok zikrediyorsanız bilin ki özellikle böbrekleriniz ve böbrek üstü bezlerinizle ilgili sorunlar ve problemler çekeceksinizdir. Çok geçmişi yad ediyorsanız, eskiyle ilgili alıp veremedikleriniz varsa ki bunlardan bir tanesi mesela keşkedir. Yani geçmişin daha iyi olduğunu düşünüp geçmişe bir özlem ifadesi yapıyorsanız bilin ki hayatınızdaki tat alınacaktır. Hayatındaki tadı alınan kişinin pankreas organında problemler başlar. Eğer pankreasta problem varsa doğal olarak farklı sistemlere de bu etkiler. Yani tüm sindirim sisteminde etkisi görülür. Eğer çok fazla kontrolcü kelimeler kullanıyorsanız, kontrol etmeye dayalı, idare etmeye dayalı sistemler kullanıyorsanız bilin ki burada midenizle ilgili sorunlar çıkacaktır. Eğer hayatınızda en kelimesini çok kullanıyorsanız, ben yaparım, benim dediğim gibi olsun, en iyi ben yaparım. Hatta birazcık kendinizi çok fazla öne alarak kontrol etmeye çalışıyorsanız bilin ki mideniz hastalanacaktır. Bir tane kelimenin hayatınızdaki etkilerini görebiliyor musunuz? Şimdi bu kelimeyi fark edip neden çok en diyorsunuz? En iyi ben olmalıyım. En iyi ben yapmalıyım. En. Veyahut daha. Tabii ki bu frekans, bu mükemmelliyetçilik bir yerde bize anlatacaktır. Nerede aşırıya gittiğimizi, nerede fazlaya gittiğimizi. Bu dönüşümü fark ettiğimizde ve kelimeyi idrakle değiştirdiğimizde hayatımıza bir dönüşüm başlayacaktır. Eğer o anda midenizse problem olan yer, midede iyileşmeler başlayacaktır. Bazen şunu sorabilirsiniz, bu kadar basit mi? Belki de basittir. Yani oradaki o kelimenin frekansını belki küçümseyen tarafımız. Ne olmuş daha istiyorsam, daha fazlasını istiyorsam, daha fazlasını çağırıyorsam bunda ne kusur var ki diyebilirsiniz. İşte bu kontrolcülük, bu belki daha fazlasına sahip olma hissi midenizin belki de çok fazla asitlenmesine
ve sistemin çarkının bozulmasına sebep olabilir. Bazen hayata soru sorabilirsiniz. Sorduğunuz sorular bilin ki eninde sonunda cevaplanır. Çünkü sistem bize sorduğumuz her türlü sorunun, ifadenin cevabını vermek üzere hazır ve nazırdır. Andolsun ki çünkü kıyamete kadar istediklerimiz bize sunulacaktır. Ve bu sunu içerisinde herhangi bir seçme yok. Ağzımızdan çıkan her ifade ol taşıyordur. Hatta şarkılar, hatta belki şakalar, filmler, seyrettiğiniz bir şeyin tekrarlanması, tekrar tekrar anlatılan anılar, boş yere mi anlatıyorsunuz yaşadığınız bir olayı defaatle? Çünkü o olayın tekrarını isteyen şuur altınız ifadede bunu kullanıyordur. Eğer burada uyandığınızda bilin ki bunu dönüştürme şansınız var. Ama uyumaya devam ediyorsak ifadede de uyumaya devam ediyoruz. Onun için hayat rüyasının içerisinde nerede uyanacağımız çok önemli. Eğer bir ifade ağzımızdan çıkıyorken, yani tam ok atılıyorken uyandığınızda onu dönüştürebilme şansınız vardır. Bazen ağzımızdan öyle şeyler öyle şekilde çıkar ki bunları birisi bize söylediğinde hayır ben öyle söylemiyorum diyebilirsiniz. Çünkü şuur altı gerçekten tam istedikleri şekliyle ifadeyi verir ve bunları gerçekleştirir. Ama şuur altımızın mesajlarını ve bazen hani biz istemeden bu oldu, hiç istemediğim bir şeyle karşılaştık dediklerimizde her birinin altında ifademiz, imzamız vardır. Bazı danışanlarımıza şunu anlatıyoruz. Bunu sen istedin diyoruz. Hayır diyor, ben istemedim. Hatta diyoruz ifade ettin. Mümkün değil diyor. Ona hayat defterini açıyoruz. Ve gerçekten de o yaşadığı olayın, durumun, bazen hastalığın veya sorunun nasıl onun ifadesiyle aslında çağrıldığını ona gösterdiğimizde evet gerçekten bunu ben istemişim ama o anda farkında değildim, bilmiyordum dediğinde o zaman istersen dönüştürebilirsin diyoruz. Şimdi fark ettin ve bunu dönüştürebilme hakkın var. Hepimizin aslında ağzımızdan ifade çıkarken fark ettiğinde bir dönüştürme hakkı bize verilmektedir. Hatta bazen ifade edilir, söz çıkar, hala iptal edebilme ve bunu dönüştürebilme haklarımız vardır. Çünkü belki belli bir zaman içerisinde bir anlaşma yapmışızdır hayatla, bir ifade kullanmışızdır. Bir kişiyle seni asla bırakmayacağım demişizdir. Seni hep besleyeceğim, sana hep bakacağım, seni hep seveceğim, seninle hep olacağım, ölene kadar birlikte vesaire. Bu söz de bir anlaşmadır, antlaşmadır. Onun için sözle bozulması lazımdır. Onun için şunu diyebiliriz, söz bir büyüdür. Ve bu büyüyü yine söz bozabilir. Hayatımızdaki çeşitli zorluk, ağırlık ve istemediğimiz durumların her bir tanesinin sözle çağrıldığını ve bunları fark ettiğimizde yine sözle bunları dönüştürebileceğimizi bilmek ne kadar kıymetli bir şeydir. Haydi gelin, ağzımızdan çıkanları kulağımız duysun. Hatta başkalarının ifadelerini de duyalım. Onlar da kendilerine konuşurlarken bizim gibi bize duyurduklarından da sorumlu olduğumuzu fark ederek hayatımızda bir dönüş başlatalım. İfadeyle dönüşüm. Dönüştürebiliriz, dönüşebiliriz. Hoşça kalın.